Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tığ düzenleyiciyi yapacağız. Son videomda bunun tarifi çok istenmişti. Bugün bu modeli yapacağız. Bu şekilde bütün tığlarınızı içinde düzenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Hepsinin bölümleri ayrı ayrı. Bu şekilde kapağı var. Böyle katlayarak istediğiniz yere kaldırabilirsiniz. Hem tığlarımız bu şekilde düzenli olur hem de güvenli olur. Çocuklarımız ellemez, daha iyi olur. Bunu isterseniz tığlarınızı düzenlerken, isterseniz boya fırçaları, isterseniz kalemleri farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bütün detaylarıyla göstereceğim. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu tığ düzenleyiciyi istediğiniz iple yapabilirsiniz. Artan ipleriniz varsa onları değerlendirebilirsiniz. Ben normal runner'larda kullandığım koton iple yaptım. İp kullandığınız hiç önemli değil. Elinizde kalan herhangi artan ipi kullanabilirsiniz. Buradaki örnek kısmını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu kapak kısmını isterseniz buraya kadar kapalı yapabilirsiniz. Ben numaralar burada görünmesini istediğim için buraya kadar yaptım. Ama dilerseniz bunu daha uzun, buraya kadar böyle daha uzun bir kapak da yapabilirsiniz. Bu alt kısmını oluşturduktan sonra diğer kısımları göz zevkinize göre istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ben bunu toplamda 9 tığ için yaptım. Eğer buna daha fazla tığ eklemek istiyorsanız 6 tane zincir daha ekleyebilirsiniz her tığ için. Eğer bunu daha kısa yapmak istiyorsanız her bölüm içinde 6 zincir eksik yapmanız gerekiyor. Yani her bu tığ boşluğu için 6 zincir eklememiz gerekiyor. Daha da küçültmek istiyorsanız 6 zincir küçültmeniz gerekiyor. Bu şekilde de sayımızı ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bağlama ipi yaptım tek tarafta. Böyle katlayarak kaldırabilirsiniz. Bunu bir tur çevirdikten sonra bu şekilde bağlıyorum. Bu uç kısmını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken beni etiketlerseniz sevinirim arkadaşlar. Diğer arkadaşlara da fikir olur. Hem de kanalımızın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Modelin yapılışına geçmeden önce bir like atarak videonun etkileşimi için katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Dediğim gibi ben 9 tığ için başlangıç yapacağım. Sayıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Toplamda 55 zincir çekerek modele başlıyorum. 1 Toplamda 55 tane zincir çektim. Bir zincir dönüş için çekiyorum. Sıradaki zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. Şu anda bir. Sıradaki zincirin üzerine bir sık iğne. Sıradaki zincirin üzerine bir sık iğne. Sıradaki zincirin üzerine bir sık iğne. Bu şekilde bütün zincirlerin içine birer tane sık iğne yaparak toplamda 55 tane sık iğne yapıyorum. Bütün zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yaparak toplamda 55 tane yapıyorum. Bu diğer kısma da kapak kısmını yapacağız. Bu kalan tellere dönüşte en son buraya bu kapağı yapacağız. Şimdi bunu sıra sonuna kadar toplamda 55 tane yapalım sık iğnelerimizi. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu zincirin içinde de bir sık iğne yapıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden sıramı dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batarak normal sık iğne yaparak başlıyorum. Bu başlangıçlarda zincir çekmeyeceğim. Sadece bu ilk sırada yaptık onu. Ama diğer sıralarda döndüğümüzde zincir çekerek başlamayacağım. Direkt sık iğne yaparak başlayacağım.
Bu ilk sırada yaptığımız sık iğnelerin tepesine böyle ikisini birlikte batarak hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine yapalım. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu sık iğnenin de tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıramı dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeyince bu şekilde kenar daha hoş duruyor. Sırasıyla bütün sık iğnelerin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu kısımda hiçbir değişiklik yok. Sürekli bu şekilde sık iğne yapacağız. Hepsinin üzerine hiç çoğaltma, eksiltme yapmadan bu şekilde hep sık iğne yapacağız. Bu kısmı tekrar anlatmaya gerek yok. Videoyu uzatmaya gerek yok. Aynı sırayı tekrar ediyoruz yapmak istediğimiz yere kadar. Bu şekilde tığımızı ikinci sıradan beri tığımızı tutuyoruz. Tığımızı geçene kadar bakın. Tığın üzerine toplamda 4 sıra ekleyerek bu uzunluğa kadar yapalım. Aynı işlemi tekrar ederek şu şekilde tığ tuttuktan sonra eğer bunu kısa da yapabilirsiniz. Direkt buradan da katlayabilirsiniz. Dediğim gibi şu uzunluğu tığ geçene kadar yapalım. Ondan sonra kapak kısmına geçelim. Ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Toplamda 33 sıra. Belki bu sırayı siz değiştirebilirsiniz de. Tığımı şu bir sıranın ilk sırayı saymıyorum. Bu birinci sıradan sonra oradan beri tığımı yerleştiriyorum. Üzerinde 4 sıra sık iğne ya da şu şeritleri sayarsak 2 şerit var. Yani toplamda 4 sık iğne bıraktım üstünde. Tabi bu mesafeyi isterseniz değiştirebilirsiniz de. İpinize göre bu sıra aynı olmayabilir ama siz tığınızı ölçün. Üzerinde bu kadar mesafe kalsın ya da daha da geniş ya da daha da kısa da yapabilirsiniz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yaptıktan sonra sıramı şu şekilde dönüyorum. Normalde bu şekilde ikisini birlikte yapıyorduk ama ben ikisini birlikte yapmayacağım. Burası dönüş yeri olacak. Dönüş yerinde sadece arkadaki telini alarak sık iğne yapıyorum. Sadece arkadaki telini alarak sık iğne yapıyorum. Sadece tek teline batıyoruz çünkü burası dönüş yeri. Bu işlemi sadece dönüş yerinde yapıyoruz. Arkadaki telinden bir sık iğne, arkadaki telinden bir sık iğne, arkadaki telinden bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu sık iğneyi de arkadaki telinden alarak bir sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıramı dönüyorum. Bu sırada ikisine birden batıyoruz. Bu sırada yaptığımız gibi tek teline batmıyoruz. Şimdi normal ikisine birden batarak sık iğne yapıyoruz. Hepsinin üzerine birer defa batarak sık iğne yapıyoruz. Normal hepsinin üzerine birer defa batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Sonuncu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi artık trabzanlı olan yere başlayabiliriz. Katladığımızda bu şekilde buradan beri katlanıyor. 2 sıra sık iğne yaptık. 3 zincir. Sıramı dönüyorum. Artık trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu 3 zincir benim ilk trabzan yerine yaptığım. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu zincir bu sık iğnenin tepesinde sayıyoruz. Bu ilk sık iğneyi saymıyoruz. Ondan sonra 1, 2, 3. sık iğnenin oraya 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 aynı boşluk içerisinde ve 2 arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyoruz. 1
ve 2. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin orada tek trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3. zincire buradaki işlemi yapıyoruz. 2 trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Arada 2 zincir. Tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin tepesinde bir trabzan yapıyorum. Bir sefer daha göstereyim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Tığımı hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. 1, 2, 3.'ye 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Tığıma doluyorum. Hiç zincir çekmeden 1, 2, 3.'ye batarak tek trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin ve sonuncu sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Sıramı burada bitirmiş oluyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir dönüyorum. Bu diğer sırada yapmış olduğumuz bu aradaki 2 zincir olan yere batarak 2 trabzan yapıyorum. Bu aynı işlemi bu boşlukta yapıyoruz. 1, 2, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 ve 2. Hiç zincir çekmeden bu aşağıda yaptığımız tek trabzanın tepesine batarak yine tek trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa gelerek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. İkincisini yaptım. Arada 2 zincir, tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Tığıma doluyorum. Burada tek yaptığımız trabzanın tepesine batarak tek trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Tığımı doluyorum. Burada yapmış olduğum 3 zincirin 3. zincirine batarak bir trabzan yapıyorum. Sıramı burada bitirmiş oluyorum. 3 zincir, tekrar yeni sıraya başlıyorum. Bu aşağıdaki aynı işlemi buraya yapıyoruz. Arada 2 zincir, tekrar aynı boşlukta trabzan. 1, 2, tığıma doluyorum. Bu yaptığımız bir trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Aynı sırayı tekrar ederek toplamda 5 sıra yapalım. 5 sıra yaptıktan sonra diğer aşamaya geçebiliriz. Yapmak istediğim yere kadar yaptım. Toplamda 5 sıra yaptım ve ipimi burada kestim. Şimdi modeli çeviriyoruz. Diğer tarafa başlıyoruz. Şu şekilde çevirdim. Burası başlangıç kısmı. Başlangıç kısmını yaparken zaten bir tarafına batmıştık. Şimdi diğer tarafına batacağız. Bir zincir çekerek başlıyoruz. Buradaki tellere batarak sık iğne yapmaya başlıyoruz. Bir tel var zaten burada. Bir telin içinden bir sık iğne. Sıradaki bir telin içinden bir sık iğne. Sıradaki telin içinden bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün tellerin içine yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncunun tepesine de batıyorum. Sonra sıramı dönüyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi ikinci sırayı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu sırada aynı diğer tarafta yaptığımız gibi ikisini birlikte yapıyorum. İkisini birlikte hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz.
Aynı diğer taraftaki gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncunu da tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ondan sonra yeni sıraya başlıyoruz. Sık iğne yani diğer taraftaki gibi 2 sıra yaptım. Eğer isterseniz burayı daha fazla da yapabilirsiniz, isteğe bağlı olarak. Ben aynı buradaki gibi 2 sıra yaptım. İsterseniz fazla yapabilirsiniz. 3 zincir sıramı dönüyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. İlk sık iğnenin üstünde. Bu sık iğneyi saymıyorum. Ondan sonra 1 2 3 2 trabzan yapıyorum aynı yerde. Şimdi burada yaptığımız aynı işlemi burada yapacağız. 2 zincir, tekrar aynı boşlukta 2 trabzan, hiç zincir çekmeden tekrar tığıma doluyorum. 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüye normal tekli trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden 1 2 üçüncü sık iğnenin tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar tığımı doluyorum aynı boşluk içerisinde. 2 trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 3. sık iğnenin üzerine tekli trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu sık iğnenin üzerine de bir trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirip yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Bu boşlukta 2 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bu tekli trabzanın üzerine batıp bir trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden boşlukta 2 trabzan, 2 zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Burası diğer tarafla aynı olduğu için biraz hızlı geçtim. Hiç zincir çekmeden tekli trabzanın üzerine. Bu aynı sırayı burada da tekrarlıyoruz. Aynı diğer taraftaki gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu aşağı tarafı katlıyorum. Burayı da katlıyorum. Şimdi burada 2 sıra yaptım. Bundan sonrası sizin göz zevkine kalmış. Burayı isterseniz 2 sıra, isterseniz birkaç sıra daha ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben şimdi bir sıra daha ekleyip görünüşüne bakacağım. Ondan sonra karar vereceğim. Tığı bu şekilde yerleştirdiğimizde burada numaraları görünsün. Başları da böyle içinde kalsın. Böyle tığınızı koyup hesaplayabilirsiniz. Ben bir sıra daha ekleyeceğim. Sadece bu yazı ortada kalsın. Bir sıra daha ekleyip bakacağım. Eğer gözüme az gelirse bir sıra daha ekleyeceğim. Şimdi aynı şekilde bir sıra daha ekliyorum. 3 zincir. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşlukta 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden bu tekli trabzanın üzerinde bir tane trabzan yapıyorum. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi bir sıra daha ekledim. Bir kontrol ediyorum. Benim için yeterli mi? Bir sıra daha eklemem gerekiyor mu? Görüntüsü bu şekilde olacak. İsteğe bağlı bir sıra daha ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeseniz de olur. Ben 3 sırayla bırakacağım. Başka sıra eklemeyeceğim. Bu kadar benim için yeterli. Bu kısmın açık kalmasını istiyorum. Şimdi bu kenar aşamasına geçebiliriz. Sık iğne yapmaya başlarken ipimi hiç koparmıyorum. Burayı bu şekilde açık bir şekilde sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Boşluklarda 2 sık iğne. Bu trabzanı battığım yerde bir sık iğne.
boşluklarda 2 sık iğne, bu trabzanın orada 1 sık iğne, boşlukta 2 sık iğne, burada trabzanı battığım yerde 1 sık iğne. Bu sık iğne olan sıralarda da her sıranın başına bir tane sık iğne yapıyoruz. Bunu her sık iğnenin başına yapıyoruz. Bir tane yapıyoruz. Bu şekilde buraya kadar yapalım. Tek olarak bu sıranın yanına kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi bağlamak için burada bağcık yapacağım. İsteğe bağlı, isterseniz de yapmayabilirsiniz. 65 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 65 tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3. zincire batarak 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisinde bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, tekrar 2 zincir, aynı boşluk içerisinde tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplamda 3 yaprak yapıyoruz. 2 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 2 zincir, boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Çiçek işlemi bitiyor. Şimdi zincir üzerinde iz sürme yapıyoruz. İlk zincirin içinden bir ipimi alıyorum. Zincirin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin içinden bir tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine iz sürme yapıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerin üzerine buraya kadar iz sürme yapalım. Zincir sonuna kadar iz sürme yaptım. Şimdi normal aynı işleme devam ediyoruz. Burayı katlayıp düzelttiğimde hala ikisi birlikte olmuyor. Birkaç tane daha tek yapacağım sık iğne. Ondan sonra ikisini birlikte yapacağım. İkisi birlikte olan yere kadar geldim. Şu ana kadar hep böyle tek yapmıştık. Şimdi ikisini birlikte sık iğne yapacağız ki bu kenarı birleştirmiş olalım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Diğer taraftaki de bu zincirli yere batıyorum. İkisini birlikte sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğneyi de aynı şekilde ikisini birlikte. Sıradaki sık iğne de bakın bu trabzanın tepesine denk geliyor. İkisini birlikte. Sıradaki sık iğne boşluk. Sıradaki sık iğne diğer tarafta boşluğa. Sıradaki sık iğne de bu zincirin tepesine denk geliyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Yani bu boşluklarda 2 sık iğne, bu birleştirme aşamalarında trabzanların olan yerde de bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuya da batıp bir sık iğne yapıyorum. Sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipi de arkada saklıyoruz. Şimdi bu diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Burayı tek olarak,
Burayı da ikisini birlikte yapıyoruz. Bunu da bu sefer buradan başlıyorum. Bir zincir çekerek başladım. Bu ipimi de araya yerleştiriyorum. İkisini birlikte birleştirmeye başlıyorum. Sırasıyla bu taraftaki sık iğnelere diğer taraftaki trabzan yerine denk gelecek şekilde ikisini birlikte birleştiriyorum. Burayı da tekrar göstermem gerekiyor. Burada zinciri yapmıyoruz. Bu şekilde bağlama zinciri yapmıyoruz. Düz olarak buraya kadar devam ediyoruz. Bu sıranın aynı yerde bitmesine dikkat edelim. Burada şu sıranın aynı yerde bitmesine dikkat edelim. Burada bitmişim. Bunu böyle buraya denk getirerek birlikte yapıyoruz. Ondan sonrasını tek olarak yapıyoruz. Buraya kadar yapalım. Bu tarafı da birleştirdim. Şimdi bu tığları yerleştireceğimiz yerleri yapıyoruz. Ben bir tanesini yaptım. Şu tek olan trabzanlı olan yerden iz sürme yaparak birleştireceğiz. Ben bir tane birleştirdim. Bakın tığ orada sabit duruyor. Şimdi tekrar bir tane göstereyim. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu tek trabzan yaptığım yerden tam bu tek trabzan olan sık iğnenin oradan ipimi oradan alıyorum. Şimdi sırasıyla her sık iğnenin tepesinde yapıyorum burada. Tığımı batırıyorum. Arkadan ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek iz sürümü yapıyorum. Sıradaki sık iğneyi de aynı şekilde batırıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi bu trabzanlı olan yerden de 2 sefer yapacağım. Bir buradan sonra battığım yerden batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir sefer daha trabzanın içinden yapıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. İsterseniz burada bir de yapabilirsiniz, 2 de. Şimdi bu trabzanı battığım yerde batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Tekrar şimdi trabzanın üstünde yapıyorum. Bu ipimi tutuyorum hep. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın içinden bir sefer daha yapıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi trabzanın tepesinden beri bu şekilde sonuna kadar yapıyoruz. Bir sefer daha. Trabzanı battığım yer. Bunların hep aynı yerde bitmesi gerekiyor. Bu nerede bittiyse bu da aynı yerde bitmesi gerekiyor ki düz dursun, yoksa dalgalı durur. Bu şekilde buraya kadar yapıyoruz.
En son battım. Trabzan tepesinden de en son yapıyorum. Sonra sadece sık iğne tarafına batarak ipimi oradan alıyorum. Son iz sürmeyi de yapıyorum. İpimi burada kesiyorum. Bunu hafif uzun kestim. Arkada iz sürme yapacağım. Arkada ipi saklayacağız. Burada ilmeklerin içinde saklıyorum. Görünmeyecek şekilde. Bu ipi de aynı şekilde arkada saklıyorum. Arkada ya da içeride bu diğer ucu da saklayalım. İsterseniz bu şekilde iz sürme olarak yapabilirsiniz. İsterseniz burayı dikebilirsiniz de. İki türlü de yapabilirsiniz. İsterseniz de şimdi böyle gösterdiğim gibi de dikebilirsiniz. Tam trabzanların orada başlıyorum. Bu ipimi burada düğüm atarak sabitleştiriyorum. Bu şekilde sırasıyla dikebilirsiniz de. İz sürme zor geliyorsa bu şekilde dikebilirsiniz. Hangisi daha kolay oluyorsa o şekilde yapın. Bu hizaya da dikkat ediyoruz. Bu şekilde. Bunu burada düğüm atacağım, arkada atmayacağım. Sonra bu ipimizi burada saklıyoruz. Bu şekilde hangi görüntü hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. İster iz sürme, ister bu şekilde dikebilirsiniz. Bu şekilde sırasıyla bütün tığ yerlerini bu tekli trabzan olan yerlerden dikiyoruz ya da iz sürme yaparak birleştiriyoruz. Tığ yerlerini oluşturmuş oluyoruz. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Bakın tığlarımız rahatlıkla içine yerleşiyor. Buna birden fazla da tığ ekleyebilirsiniz. Çünkü esniyor. Ama çok fazla içine doldurmanızı tavsiye etmem. Bu şekilde dar durması için. Bunu ben bu silikonlu saplar için yaptım. Normal ince tığlarda da kullanabilirsiniz. Sapsız olanlarda. Eğer bunu direkt böyle sapsız tığlarda yapmak istiyorsanız bu tekli kısmı yapmayıp direkt bu trabzanlı kısımları yaparak da diğer tarafa geçebilirsiniz. Daha sıkı olmasını sağlayabilirsiniz. Yani şu ortadaki tekli trabzanları iptal ederek direkt şu trabzanlara yaparak da o sapsız tığlara yapabilirsiniz. Boya fırçalarınıza, kalemlerinize yapabilirsiniz. Modelimizin yapılışı bu kadar arkadaşlar.
Eğer videodan keyif aldıysanız, benimle birlikte sizler de ördüyseniz kanalımıza abone olarak, videoya beğeni atarak katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Modeli yapan arkadaşlar beni Fatma Hobi Instagram hesabından etiketleyebilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, kolay gelsin diyorum.